Selam olsun kalbini hakikate açanlara, selam olsun adanmış yüreklere, selam olsun hayatı sadece kendisi için değil bir dava uğruna yaşayanlara. Bugün Allah yolunda her adımını sabır ve azimle atarken hiçbir fedakarlıktan geri durmayan, gönlünü yalnızca ona açan, dünyalık beklentilerin çok ötesinde, evlatlarını Allah'ın emaneti olarak gören ve yalnızca kendi döneminin değil, tüm zamanların ilham kaynağı olan bir kadından, Hazreti Rümeysa'dan bahsedeceğiz. Akabe biatından sonra Medine'de ilk Müslüman olan kadınlardan biri. O iman ettikten sonra bu yolda hiçbir tereddüt göstermemiş ve hayatını İslam davasına adamıştır. Eşi Malik bin Nadr, karısının Müslüman olması ve çocuklarına da bu telkini vermesi üzerine çok sinirlenmiş ve onu vazgeçirmeye çalışmıştır. Ancak Ümmü Süleym'in dininden vazgeçmeyeceğini anlayınca kendisine darılıp Şam tarafına doğru gitmiş, yolda bir düşmanla karşılaşıp öldürülmüştür. Hazreti Rümeysa eşinin vefatından sonra evlilik teklifleri almaya başladı. Medine'nin en varlıklı ve güçlü kişilerinden biri olan Ebu Talha da ona talip olanlar arasındaydı. Ancak Ebu Talha o sırada Müslüman değildi. Rümeysa ona şu sözleri söyledi: "Senin gibi biri asla geri çevrilmez. Ama sen Müslüman değilsin. Eğer Müslüman olursan ben başka bir mehir istemem." Ebu Talha bu sözler karşısında etkilenerek düşünmeye başladı ve sonunda Müslüman oldu. Böylece Rümeysa İslam'ı yayma konusundaki kararlılığını evlilik konusunda da göstermiş ve bir insanın hidayetine vesile olmuştur. Efendimiz bu olaya şahit olduğunda daha sonra Rümeysa'nın mehri şimdiye kadar verilen en hayırlı mehirdir buyurmuştur. Rümeysa'nın çocukları da tıpkı kendisi gibi İslam davasına hizmet eden büyük şahsiyetler oldular. Enes bin Malik henüz çocuk yaştayken annesi tarafından Efendimiz'e götürülerek ona hizmet etmesi için adanmıştır. Enes 10 yıl boyunca Peygamberimize hizmet etmiş ve ondan en fazla hadis nakleden sahabelerden biri olmuştur. Bera bin Malik, sahabeler arasında cesareti ve şehadete olan özlemiyle tanınan kahramanlardan biri olmuştur. Onun şehadet aşkı ve cesareti İslam ordularının zaferlerine büyük katkı sağlamıştır. Hazreti Rümeysa çocuklarının hem ilimde hem de savaş meydanlarında en hayırlı hizmetleri yapmaları için onların arkasında sağlam bir destek olmuştur. O, anneliği sadece biyolojik bir bağ olarak değil, bir dava şuuru ile yaşayan örnek bir kadındır. Hazreti Rümeysa'nın daha sonra Ebu Talha'dan bir oğlu oldu. Ebu Umeyr. Hani Peygamber Efendimizin kuşun nasıl diye sorduğu, kuşu vefat ettiğinde taziyeye gittiği çocuk var ya, işte o. Bir süre sonra Ebu Umeyr hastalandı ve uzun bir süren hastalıktan sonra vefat etti. Ebu Talha yolculuktan döndüğünde Rümeysa bu acıyı doğrudan söylemek yerine onun rahatlamasını bekledi ve meseleyi son derece latif bir dille anlattı. Onların bu sabrı ve teslimiyeti karşısında Allah onlara bereketli bir nesil ihsan etti. Rümeysa, Ebu Ümeyr'in vefatından sonra hamile kaldı ve bu çocuğu doğduğunda Efendimiz ona Abdullah ismini verdi ve bu çocuk ileride büyük bir alim oldu. Hazreti Rümeysa sadece sabır ve irfan sahibi bir kadın değil, aynı zamanda savaş meydanlarında da aktif rol alan bir sahabiydi. Uhud Savaşı'nda Efendimizin yanında yer aldı ve yaralı sahabelere su taşıdı, onları tedavi etti. Mekke'nin fethinde ve Huneyn Savaşı'nda hamile olmasına rağmen ordunun içinde bulundu. Onun bu azmi ve kararlılığı İslam davasına adanmışlığının bir göstergesidir. Rümeysa savaş meydanlarında sadece bir destekçi değil, aktif bir kahraman olarak da yer aldı ve İslam'ın yayılması için canla başla mücadele etti. El-Latif, Allah'ın lütfunu en ince şekilde ulaştıran, her şeyi şefkatle kuşatan, olayların arkasındaki inceliği ve hikmeti bilen ve hissettiren ismidir. Gazali'ye göre latif, lütufta bulunurken fiilde şefkat ve nezaket, idrakta nüfuz ve incelik gösterendir. Yani Allah, kullarına olan lütfunu bazen vererek, bazen de vermeyerek gösterir. Bunu anlayabilmek için insanın Rabbinin mümkün olan her şeyi yapabileceğine inanması ve içindeki güven duygusunu kaybetmemesi gerekir. Rümeysa bint Milhan'ın hayatına baktığımızda El-Latif isminin ince ince işlenmiş lütuflarını her olayda görebiliyoruz.
O zorluklarla karşılaştığında sadece sabır göstermekle yetinmeyip her durumda elinden gelenin en güzelini ortaya koymuş, belalar karşısında istikametini bozmamış ve Allah'a olan güvenini kaybetmemiştir. Rümeysa'nın hayatında lütuf sadece nimetler verilerek değil, bazen de onun zorlanmasına rağmen verilmeyerek tecelli etmiştir. Bunun en güzel örneklerinden biri ilk eşini kaybettiğinde yaşadığı süreçtir. Rümeysa ilk eşi Malik bin Nadr'ı İslam'a davet ettiğinde olumsuz bir karşılık almıştır. Oğlu Enes'i İslam üzere yetiştirmeye çalışırken eşi bunu kabul etmemiş, hatta onu kelime-i şehadeti getirirken gördüğünde sinirlenerek evi terk etmiş ve giderken yolda vefat etmiştir. Burada Allah'ın lütfu ilk bakışta olumsuz gibi görünen bir durumda gizlidir. İlk eşi iman etmeden vefat etmiştir ama Rümeysa için asıl büyük lütuf oğlunun İslam üzere kalması ve ileride Efendimizin hizmetine girmesi olmuştur. Rümeysa'nın hayatında Latif isminin en derin tecellilerinden biri de oğlu Ebu Ümeyr'in vefatında görülür. Henüz küçük yaşlardayken oğlunu kaybeden bir annenin acısı tarif edilemez. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta Rümeysa'nın bu acı karşısında gösterdiği istikametini bozmayan teslimiyeti ve Allah'ın lütfunu görme yeteneğidir. Ebu Talha yolculuktan döndüğünde Rümeysa hemen oğlunun öldüğünü söylememiş, onu güzel karşılamış, ihtiyaçlarını gidermiş ve ancak sabah olduğunda şefkatle meseleyi anlatmıştır. Ona bir emanet verilse ve sahibi geri almak istese ona itiraz edebilir miyiz diyerek aslında Allah'ın her şeyi bir emanet olarak verdiğini ve zamanı geldiğinde geri alacağını hatırlatmıştır. Burada Latif isminin inceliğini ve nezaketini görüyoruz. Çünkü Rümeysa bu acıyı kabullenirken ümitsizliğe kapılmamış, Allah'a olan güvenini yitirmemiş, aksine onun lütfunun burada da gizli olduğunu fark etmiştir. Oğlunun ölümünü de eşine onu kırmadan, sarsmadan, şefkatle anlatmıştır. Bu, belaya uğradığında istikametini bozmayan bir insanın Allah'ın lütfunu nasıl idrak edebileceğinin en güzel örneğidir. Rümeysa'nın hayatından Latif isminin tecellisini gösteren bir başka olay, Ebu Talha'nın Müslüman olmasıdır. Ebu Talha ona evlenme teklif ettiğinde Rümeysa ona net ve zarif bir cevap vermiştir. Burada Rümeysa Allah'ın Latif isminin ahlakıyla hareket ederek iyiliği hissettirmeden yapmıştır. Eğer doğrudan Ebu Talha'yı yargılamış olsaydı bu ona ağır gelebilirdi. Ama onu İslam'a yönlendirirken onurunu incitmeden iyiliği en ince şekilde işlemiştir. Ve sonuç olarak Ebu Talha iman etmiş, Efendimizin 1000 Müslümana bedeldir dediği bir sahabe olmuştur. Bu Allah'ın lütfunun en ince şekilde işlenmiş bir örneğidir. Rümeysa hayatındaki olaylara sadece zahiri gözle bakmamış, Allah'ın her olayda gizlediği lütufları fark edebilmiştir. Allah'ın Latif ismine inanmak sadece iyiliklerin verilmesini beklemek değil, bazen eksikliklerin de bir lütuf olduğunu kabul edebilmektir. Rümeysa hayatında bunu en güzel şekilde yaşamış ve her olayda Allah'ın ince bir şekilde nasıl yol gösterdiğini, nasıl lütufta bulunduğunu fark etmiştir. Rümeysa gibi bu isme gönülden inanmış kişiler her türlü kahırda gizli olan lütfu görmeyi bilirler ve Peygamberimizin buyurduğu gibi her durumdan hayırla çıkarlar. El-Latif isminin hayatımıza nasıl yansıdığını anlamak için Allah'ın bu isminin tecellilerini Rümeysa'nın hayatından örnekler alarak görebiliriz. Bu incelikli lütufları hayatımıza nasıl yansıtacağımızı gösteren dersler şunlar olabilir mi? 1. İncelik ve zarafet. Allah'ın lütuflarını anlamamızı sağlar, zorluklar karşısında sabır ve güvenle ilerlemek gerekir. 2. Gerçek teslimiyet, her durumda Allah'a güvenmek ve sabırla ilerlemektir. Her zorluk ona olan güvenimizi test eder. 3. Bazen Allah'ın lütfu beklediğimizden farklı şekillerde tecelli eder. Eksiklikler bile onun planının bir parçasıdır. 4. Lütuf bazen bir eksiklikte gizlidir. Allah'ın planına güvenerek her durumda incelikle hareket edebilmeliyiz. 5. İyilik insana hissettirilmeden yapılabilir. Gerçek iyilik başkalarının onurunu incitmeden en zarif şekilde yapılandır. 6. Belalar karşısında istikametimizi bozmadan Allah'ın lütfunu görmek, kalbimize her zaman onu açmaktan geçer. Ya Latif, senin incelikli lütuflarına her zaman muhtacız. Kalbimizi sabırla, güvenle ve teslimiyetle doldur. Bize her durumda hayırla çıkmayı nasip et. Amin.